Herkese merhabalar. Yeni bir PodUX bölümümüze hoş geldiniz. Dilmin ve Nurgül'de yine buradayız. Bugünkü konumuza geçmeden önce nasılsınız? İyiyiz Elif'ciğim. Aynı çalışmaca devam ediyoruz. Sen nasılsın? İyi, benim de aynı. Öyle çalışmaca. Ben de iyiyim kızlar. Birazcık yoruldum ama önümüzde birazcık tatil dönemleri var gibi duruyor. Heyecanla bekliyoruz. Çok güzel. O zaman bugünkü bölümümüze hızlı bir giriş yapıyoruz. Bugünkü bölümümüz portfolyo. Şu ana kadar birçok şeyden bahsettik. Mülakatlardan, CV'den ve sonunda konumuz portfolyoya geldi. Portfolyo aslında çok geniş bir konu ama biz sadece kendimiz için olan kısma bakacağız. Kullanıcı deneyimi portfolyosu nasıl olmalıdır inceleyeceğiz ya da nasıl olmamalıdır ve hangi hataları yapmaktan kaçınmalıyız, bunları konuşacağız. O zaman size ilk sorumu sorarak başlamak istiyorum. Portfolyonun ilk aşaması nedir? Portfolyonun ilk aşaması bence senin tasarım skill'lerini en iyi şekilde yansıtacak bir projeyi seçmek ve o projenin adımlarını, senin tasarım sürecine olan yaklaşımını, problemleri nasıl define ettiğini, nasıl açıkladığını, bunu çözerken hangi steplerden geçtiğini, hangi teknikleri kullandığını detaylı bir şekilde, bunu biz artık zaten bu akışa bir hikaye anlatımı diyoruz. Bir storytelling, güzel bir storytelling'de anlatmak aslında. Senin de söylediğin gibi Elif, yani portfolyo çok önemli. Çünkü gerçekten senin bir sonraki aşamaya geçmen için, iş bulabilmen için ya da herhangi bir master programına kabul alman için çok elzem, çok önemli. O yüzden de ilk aşama gerçekten seni en iyi yansıtacak olan projeye karar verebilmek bence. Çünkü bazen bakıyoruz, mesela ben de mentörlük yapıyorum. Özellikle junior tasarımcıların dikkat etmesi gereken şey, çok fazla proje koyan insanlar oluyor. Mesela 5'ten fazla projesi olan tasarımcılar oluyor mesela. Burada çok fazla proje olduğu zaman birincisi ben mesela hangisine odaklanacağımı bilemiyorum. Bir de çok fazla sayı olunca bazen kalite çok düşüyor. Ya mesela işte akışı anlatması ya da problemleri açıklaması ya da o flow'u oluşturması falan eksiklikler görebiliyorsun. O yüzden genelde tavsiye edilen 3 ya da 5 arasında hani senin gerçekten en iyi olduğuna inandığın projeyi seçmek. Bunun içinde dediğim gibi sayıya değil, daha çok kaliteye odaklanmalısın. Mesela ilk junior tasarımcı olabilirsin. Sadece yaptığın UX case çalışmaları olabilir mesela. Burada daha çok olsun diye farklı UX case studies'i yapmak yerine 2 tanesini mesela bütün adımlarıyla yapsan, sayısı az bile olsa ama gerçekten bütün aşamaları uyguladığını düşündüğün bir çalışma olursa bence 5 tane yapmaktan daha mantıklı. Onun haricinde de zaten şimdi ilerleyen süreçlerde de konuşacağız. Bir tasarım akışı, yani bir storytelling'in olması lazım portfolyoda. Çünkü ilk başta portfolyoyu açan bir insana sen şeyi göstermen gerek. Problem neydi? Bu problemin skobu neydi? Ben ne kadar bir zaman zarfında bu projeye zaman harcadım? Benim oradaki rolüm neydi? Belki mesela staj yaptın. Stajyer olarak çalıştığındaki rolün mesela küçük bir feature tasarlamaktı. Ya da mesela skobun 3 haftaydı ya da 2 haftaydı ya da 3 aydı mesela. Bunlar gerçekten bize karşı tarafın, yani tasarımcının hangi düzeyde olduğunu yansıtıyor, anlatıyor. Mesela 3 aylık bir projeyi gerçekten nasıl düzenlemiş, nasıl planlamış. Burada hani onun planlama sürecini de öğrenebiliyorsun. O yüzden biraz daha hani gerçekçi olarak bu şekilde define etmek çok önemli. Hem skobu, hem hangi rollerde çalıştığını, hangi probleme odaklandığını. Problemde de şöyle bir şey var bence dikkat edilmesi gereken. Bazı problem definition'ları, tanımlamaları çok geniş oluyor mesela. Atıyorum bir app tasarımı. Hani bu çok büyük bir proje ki bunu mesela gerçek hayatta bir app'i sıfırdan en sona kadar, final hale kadar çalıştırmak için insanlar bazen 3 yılı harcıyor, 4 yıl harcıyor. Bu biraz gerçekçi değil. Hani UX case studies'i seçerseniz bile, mesela junior'sınız, herhangi bir iş tecrübesiniz yok. O yüzden herhangi bir
gerçekçi bir problem skopu belirleyemiyorsunuz. O case study'inde de küçük bir problem belirleyip onu mesela gerçekçi bir şekilde 3 haftalık bir süreçte çözülebilecek bir problemi belirleyip o problemi mesela çok iyi şekilde yansıtmak, o süreci bence çok önemli. Bir de şöyle düşünmekte fayda var. Mesela bu aslında portfolyo bir ürün. Ve bu ürünün de bir kullanıcısı var. O kullanıcı da senin bu portfolyoyu gönderdiğin insan olacak. Yani bu HR olabilir, bir şirketin design lead'i olabilir. Yani onu review eden insanlar olacak. Ya da bir web sitesine koyuyorsun, orada bir kullanıcı olacak karşıda. Bu portfolyonun da tasarlarken, bu hikaye anlatımıyla sunum yaparken bunu da unutmamakta fayda var. Oradaki kullanıcının ihtiyaçları ne? Mesela gerçekten bunu zaten ilerleyen dakikalarda daha detaylı anlatırız. Nasıl ben karşı tarafa projeyi anlatıyorum? Nasıl ayırıyorum? Nasıl classify ediyorum? Görseller nasıl? Teknik nasıl? Nasıl kendisini mesela çok scroll edip kalabalığın içinde kayıp mı oluyor? Yoksa kolay bir şekilde anlayabiliyor mu? Bunu da unutmamak lazım. Çok haklısın Nurgül. Evet, aslında ilk aşama olarak proje kapsamımızı anlattıktan sonra bu projeye doğrudan nasıl katkıda bulunduğumuzu, sürecini vesaire özet bilgilerle, ana hatlarıyla anlattıktan sonra aslında bir süreç dokümantasyonuna başlıyoruz. Bunun da ilk aşaması bildiğiniz gibi aslında bir kullanıcı araştırması yapmak. Portfolyomuzda aslında bu kullanıcıları nasıl gösterdiğimiz, onların ihtiyaçlarını nasıl araştırdığımız, hangi metotları kullandığımız, bunları belirtmek ve bunların en önemlisi aslında da bunların çıktısını nasıl değerlendirdiğimizi karşımızdakine anlatmak çok kıymetli. Aslında burada sizin gösterdiğiniz benim hedef kitlem buydu. Ben hedef kitlemi gayet iyi tanıdım ve buna yönelik gerçekten de onların pain pointlerine yönelik, yani onların karşılaştığı sorunlara yönelik çözümler getirdim. Aslında her çözümümün background'unda bir kullanıcı ihtiyacı ya da problemi yatıyordu. Aslında bu mesajı vermek gerekiyor. Bunu da iyi bir şekilde göstermek gerekiyor. Bunu yaparken ne yapıyoruz? Mümkünse gerçek kullanıcılarla yapılmış olan araştırmaları, elde ettiğimiz bulguları değişik metodlarla görselleştiriyoruz. Bence bunu yaparken de halihazırdaki görselleştirme metodlarını kullanmak çok kıymetli. Muhtemelen dizayn sürecinde de dizayn adımına geçmeden kendiniz için de görselleştirmeler yapmışsınızdır belli başta, ama portfolyoda belki bunu bir tık daha ileri seviyeye taşıyıp o kullanıcı journey'sini, personayı, empati map'i, artık ne kullanmayı tercih ediyorsanız ya da ne kullandıysanız dizayn sürecine geçmeden bunları bir tık daha diğer dillerle harmanlayıp, yani süreçteki kullandığınız diğer görselleşim metodlarıyla harmanlayıp güzel, uygun bir dile oturtmak bence kıymetli olabilir. O zaman ilk olarak ne yapıyoruz? Yaptığımız research'ın bulguları ve hedef kullanıcımızın ihtiyaçlarını güzel bir görselleştirme diliyle harmanlayarak portfolyomuza ekliyoruz. Daha sonra da bu dediğin gibi dilimin belirledikten sonra kullanıcının ihtiyaçlarını, hedeflerini, researchlerini, burada önemli dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de doğru tekniği kullandığını karşı tarafa yansıtmak. Atıyorum genel bir pain pointlerini anlamak ya da personanın özelliklerini belirlemek adına bir survey yaptın mesela. İşte bir questionnaire yaptım, soruları sordum, output buydu. Bunu mesela bir şekilde o tekniği neden kullandığımı ya portfolyoyu sunarken ya da portfolyoyu aslında sunmadan da gördüğümüzde akışta benim anlamam lazım. Interview yaptım mesela, kaç kişiyle interview yaptım, neden yaptım? Bunun output'u neydi? Bazı portfolyolarda şeyi çok görüyorum. Mesela diyor ki işte interview yaptım şu kadar kişiyle. Ondan sonra başka bir aşamaya geçiyor. Persona bu. Ama o interview'dan çıkan output ne oldu mesela? Main problemi anlayabildin mi? Neymiş yani o kullanıcının temel sorunu? Dikkat etmen gereken şey ne? Belki bir feature yakaladın mesela. Orada belli etmek lazım bence akışta. Bir de bu dediklerini yaparken de çok fazla paragraf açıklamamak lazım. Senin dediğin gibi bir görselleştirme, olabildiğince kısaltma bence çok mantıklı olur. Hızlı bir şekilde karşı tarafın anlayabilmesi için. Çok katılıyorum. Hatta küçücük bir trik de şu olsun aslında. Aslında portfolyomuzun süreci, bu bahsettiğim süreç dokümantasyonu birebir dizayn prosesiyle aynı ilerlemeli bir nevi. Gerçekten o tasarım yaparken ne kullanıyorsak, hangi aşamalarına geçiyorsak onu yapmalıyız.
Nurgül bunu söyleyince de direkt aklıma şu geldi. Belki de gerçekten outcome, yani çıktılarımızı orada belirttikten sonra, o problem statement'larını oluşturduktan sonra how might we, bunu biz nasıl çözebiliriz? O how might we kalıbını kullanarak da aslında soruları çözüp problemleri biraz daha köküne inip ondan sonra çözüm aşamasına, çözüm bölümlerine geçmek güzel bir structure örneği olabilir mesela. Bu arada ben de söylediklerinize ek olarak şunu ekleyebilirim. Özellikle problemin görselleştirilmesi ve karşıya böyle bir bakışta anlatılması için ben de bir kere şöyle bir feedback almıştım kendi portfolyom için. Seçtiğim problem çok karmaşıktı. Yeterince karşıya ne problem üzerinde çalıştığımı anlatamıyordum ve gelen feedback storyboard kullanmam. Ve böyle olunca ben kendi problemimi işte storyboardlara böldüm ve gerçekten insanlar görünce demek ki problem buymuş diye anlamaya başladılar. O yüzden benim de hani bir ek olarak sizin dediklerinize önerebileceğim bir görselleştirme olarak storyboarding'i söyleyebilirim. Peki araştırmamızı ve problemimizi tanımladıktan sonra sırada ne var? Artık çözüm bölümüne geçebiliriz. Peki portfolyomuzda çözümümüzü nasıl sunmalıyız? Portfolyoya başladığımızda, yani en ilk sayfada bir final product'ı bence göstermekte yarar var. Çünkü hani ben mesela portfolyoyu review ederken bir son halini göreceğim. Bu böyle bir şey olmuş. Sonra oradan problem definition'ı göreceğim, research'ı göreceğim. Orada böyle bir şeyler kafamda matchleşmeye başlayacak. Hani son model buydu, research'ları böyle yapmış. En son bu çözümü gösterirken de genel aşama, genelde mesela wireframe kullanıyoruz ve design sistem komponentleri ve o dizaynda kullandığımız elementlerin tasarımını anlatmamız gerekiyor. Bunlarda da Dilmin'in bahsettiği, Elif'in bahsettiği gibi kullanıcı kitlesinden yola çıkarak, hani mesela işte bu gençlere hitap eden bir ürün mü, çocuklara hitap eden bir ürün mü ya da orta yaş seviyesine hitap eden mi? Yani sadece yaşa bağlı değil tabii ki de. Tabii müzik sitesi mi yapıyorsun ya da klasik müzik mi? Ya hani bu projenin skopuna göre o UI'yı, o seçilen font, renkler, komponentler hepsini bir bağdaştırmak lazım. Hem problemle hem de personayla, yani hedef kitleyle beraber. Belki mesela bundan önce bir marketing benchmark yapmışsındır, marketing research yapmışsındır. Belki wireframe'e geçmeden önce o da kullanılabilir. Daha sonra taslak bir wireframe aşaması, sonra da önemli olan step'te bir komponent ve style guiding, bir mini bir library de olabilir. Onu göstermekte fayda var bence. Burada şöyle bir şey ekleyebilirim aslında. Daha profesyonel bir portfolyoya sahip olmak için aslında biliyorsunuz tasarım sürecinde iteratif bir yöntem izlemek çok kıymetli. O yüzden böyle bir fırsatınız olduysa belki bu aşamaları göstermekte kıymetli olabilir. Yani iteratif tasarım sürecini nasıl yönettiniz? Hangi aşamalarda kullanıcıya ulaşıp onlardan geri bildirim aldınız? Ve bu geri bildirimin sonuçlarını tasarımınıza nasıl yansıttınız? Bu şekilde aslında en kıymetli nokta sizin tasarım sürecine olan bakış açınız ve onu yönetim şekliniz bir işe girerken. O yüzden bunu her aşamada yaptığınız her aşamalara küçük küçük değinmek ve daha çok da kendi çıkarımlarınızı belirtiyor olmak önemli bir portfolyoda. Bunu ekleyebilirim. Yine aynı şekilde de çok fazla detaya boğulmak yerine tasarım kısmında gerçekten Nurgül'ün dediği gibi core feature'ları, yani o kullanıcıdan gelen ana özellikleri, ana tasarım kararlarını özellikle highlight etmek, vurgulamak önemli diyebilirim. Bir de şey eklemek istiyorum bu noktada. Mesela bir tasarıma geçtim. Wireframe'i anlattım, library'yi anlattım senin dediğin gibi ve tasarım sonuçlarımı gösteriyorum aşama aşama. Orada kesinlikle bir başlıkla olabilir, yazıyla olabilir. Hani ben şu an hangi sayfadayım ve bu sayfayı neden sana gösteriyorum? Burada neyi çözdüm? Mesela bu problem buydu. Ben problemi çözmek için böyle bir çözüm yaptım. Onu bana vermen lazım. Her gördüğüm ekranın bir anlamı olması lazım. Portfolyoda yapılan sık hatalardan da bahsederiz ilerleyen podcastlerde. Bu çok önemli bir detay bence. Bazen ekranlar var ve sorundan, problemden bağımsız, yani havada bir ekran. Diyorum bunu neden yaptım? Hiçbir anlamı yok. Sadece yaptım. Akış bir flow'daki bir step miydi? O probleme gitmem için bir yol muydu? Yoksa burada gerçekten çok akıllıca bir şekilde bir komponent kullanarak bir sorunu mu çözdüm? Onu görmek isterim yani ki mülakatlarda da teknik soru soracak olan design lead ya da designer da buna dikkat edecektir.
Neden ona değindin? Bunu nasıl çözdün? Bu arada bu tasarım sürecinden bahsederken de yine aynı şekilde profesyonelliği öne çıkarmak için eğer çok farklı kanallarda çalıştıysanız, yani örneğin web tasarımına ayrı, mobil tasarıma ayrı çalıştıysanız ya da iOS, belki Android application üzerine çalıştıysanız, bu kanalları belirtmek de sizin birazcık yetenek yelpazenizi öne çıkaracak bir şey olabilir. Hani ben daha çok app tasarımlarına hakimim, mobil app çalıştım, yok ya da ben responsive tasarım yapabiliyorum, web, mobile, tablet arası geçişi sağlayabiliyorum gibi bunlar da sizin aslında yetenek yelpazenizi ve esnekliğinizi gösterebilir. Tabii öyle bir çalışma yaptıysanız da bunlara değinmeyi atlamayın diyebilirim. Tasarımdan ve çözümümüzden bahsettikten sonraki aşamada herhalde bu sonuçları nasıl ölçümlediğimiz. Aslında bu en kıymetli noktalardan biri. Çokça da soruluyor aslında. Çünkü her ne kadar bir background'a oturtsak da, problemleri inceleyip sık döküp en güzel çözümleri getirmeye çalışsak da, benchmark yapmış olsak da bazen kullanıcıdan hedeflediğimiz etkiyi alamayabiliyoruz. Bazen yaptığımız feature'lar hiç kullanılmayabiliyor. Bu yüzden bunu ölçümlemek çok kıymetli. Projelerimizin başarısını da göstermek bence portfolyoda en kıymetli noktalardan biri. Bunu yapmanın çeşitli yolları var, çeşitli metrikler var. SAS score bunlardan biri olabilir. Çeşitli usability test sonuçlarını kullanabiliriz. Kullanıcı memnuniyeti anketleri, NPS'ler bir sonuç olabilir. Bunlarla birlikte aslında kendi çalışmamızın başarısını göstermek, hedeflediğimiz kullanıcının geri bildirimlerini portfolyomuza eklemek çok ama çok kıymetli. Bence de problemi gösterdik ettik. Ondan sonra o final ekranlardan sonra benim beklentim genelde şey oluyor portfolyo review ederken. Bunun sonucunda Dim'in dediği gibi böyle bir kriteri var mıydı? Bunu da mesela scope'u belirlerken söyleyebilirsin. Mesela problem bu. Benim buradaki hipotezim de bu. Başarı kriterim bu yani hani. O yüzden de şu metodu uyguladım. Dim'in söylediği metotları gösterebiliriz ve mümkünse mesela atıyorum usability testing yaptık ve oradan elde ettiğimiz feedbacklerden sonra da redesign yaptığımız alanlar oldu. Mesela bu benim geldiğim noktaydı. Testten sonra geldiğim nokta da bu oldu mesela. Karşılaştırmalı iki ekran görmek bence çok güzel oluyor. Hani bu gerçekten tasarımcının bütün süreci iyi yönettiğini, kullanıcıya önem verdiğini ve iteratif bir süreç olduğu için hani tasarımı update ettiğini kullanıcılara göre bunu da karşı tarafa vermiş oluyor. Diğer bir aşama da şu, portfolyoda benim girdiğim mülakatlarda şunu sordular gösterdikten sonra ben de o dakikadan sonra daha çok buna önem vermeye çalıştım. Mesela scope'un 3 aylıktı ya da 2 aylıktı. Haftalıktı fark etmez. Her mülakatta neredeyse bana sorulan soru şu oldu. Peki daha uzun bir süren olsaydı ne yapardın? Ya da bundan sonraki aşama ne? Bunu da belirtecek mesela bir işte future step bunlar işte bundan sonra buna odaklanacağım. Ya da mesela daha fazla zamanım olsaydı böyle bir pain point yakalamıştım. Bunun üzerine odaklanırdım gibi bir şey son bölümde görmek bence gerçekten senin tasarıma yaklaşım açını, probleme yaklaşımını ve yönetimini çok güzel belirtiyor. Çünkü gerçek hayatta da öyle işiyor. Bir deadline'ın oluyor. MVP çıkartıyorsun. Daha sonra onun üzerine gidiyorsun vesaire. Gerçek hayatta da çünkü bir tasarımı sürekli iyileştiriyorsun ve bir next aşaması oluyor mesela. Bir sonraki scope'ta bunu yapacağız. Bir sonraki scope'ta bunu yapacağız. Hem de daha gerçekçi bir yaklaşım sunmuş oluyoruz. İnanılmaz katıldım bu noktaya. Küçücük benim de bir örneğim var bununla alakalı. Portfolyomda bir tane home taking case study vardı. Sadece case. Hani o gerçek kullanıcı sürem çok kısıtlıydı. Gerçek kullanıcıya ulaşma şansım yoktu vesaire ama bu adımları olabildiğince takip etmeye çalışmıştım. Ve son aşamada valide ederken de öğrencilere yönelik bir application'dı bu ve benim eşim o zamanlar yüksek lisansta okuyordu. Birkaç öğrenci arkadaşım ve eşimi de alarak onlar üzerinden bir moderate test yaptım. Ve mesela o sonuçlardan birinde şöyle bir geri bildirim almıştım. Burası tıklanabilir miydi? Ben bunu bilmiyordum. Mesela hani tabii ki başka sorunlar da vardı ama bunları raporladıktan sonra bir de vaktim olduğu için Nurgül'ün dediği gibi en sona bunu daha clickable bir hale getirdim
bu feedback sonrası diye. Mesela hani ondan sonra o da valide edilecek. Bakalım bu doğru bir çözüm olmuş mu diye vesaire. Önemli değil. Bu tasarım süreci hiç bitmez. Bu iteratif bir süreç. Zaten yani bu süreci sahip çıkmak önemli ve bu yaklaşım önemli. Ve ben bu case study'yi bir tane firmaya sürdüğümde orada çok hoşlarına gitmişti. Gülmüşlerdi. Hem çabam hoşlarına gitmişti hem de bu yaklaşımı hani esprili bir şekilde onlara sunmam hoşlarına gitmişti. Bu da gerçek kullanıcı ulaşma imkanımız olmasa bile elimizden gene yapmamız gerektiğinin bir göstergesi. O zaman şimdi portfolyonun structure'ından bahsettik. Nasıl olmalı, neler yapmalıyız bundan bahsettik. Problemimizden, araştırmamızdan, görsellerimizden, nasıl görselleştireceğimizden ve bir sonraki bölümde de yapılan hatalardan ve kaçınmamız gereken hatalardan bahsedeceğiz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.